Arkadaşlar hepinize merhaba. Yüzüm gülüyor çünkü kırmızı çok güzel bir TOGG'la birlikteyim. Arkadaşım şu anda kamera arkasında. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu kanalın en büyük eksiklerinden biri de TOGG testinin olmamasıydı. Ama bu saatten sonra artık olacak. Bir diğer eksiğimiz ne? Abone sayısı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen tasarıma geçmeden önce anahtarı size göstereyim. Şık güzel bir anahtarımız var. Arka tarafta da TOGG yazımız ve amblemimiz bulunuyor. Mekanik bir anahtarımız da bulunuyor. Şöyle göstereyim size. Biraz ittirdiğiniz zaman hemen zaten çıkıyor. Buradan mekanik anahtara ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Olur da anahtarınızın pili biterse. Peki anahtarın nasıl özellikleri var? Onlardan hemen bahsedeyim size. Aracın yanına yaklaştığımızda kapıları açmıyor. Uzaklaştığımızda kapıları kilitlemiyor. Kapıları açmak için elimizi buraya koymak ya da şuradaki sensöre temas etmemiz gerekiyor. Kapatmak için yine buraya temas ediyoruz. Uzun bastığımızda açma tuşuna camlarımız açılıyor. Kapatma tuşuna uzun bastığımızda camlarımız kapanıyor. Sunroof zaten hiç açılmıyor. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Aracımızın bağlanabilirlik özellikleri var. Trumor uygulamasından aracın kapılarını açıp kapatabiliriz. Fakat araca yakın olmamız gerekiyor. Bagajı aç dedim, bagajı açtı. Kilidi aç dedim, kilitleri açtı. Ama uzaklaşırsam, mesela şöyle göstereyim. Biraz uzaklaştım. Evet, şu anda artık almıyor. Arabaya çok yakın olmak gerekiyor. Yaklaştım, tekrar Bluetooth birbirini gördü. Araçla ilgili başka hangi bilgiler var onlardan bahsedeyim size. Batarya, menzil, aracın nerede olduğunu, lastik basınçlarını, akü seviyesi, toplam mesafe, yolculuk verileri gibi verileri görebiliyorum. Fakat aracın ne yazık ki iklimlendirmesini uzaktan, evden yapamıyorum. İleride gelecek özelliklerden biriymiş. Bence bu kesinlikle olması gereken bir özellik. İklimlendirme menüsünde bir planlama var. Fakat o planlamanın dışına çıkamıyorsunuz. Hemen tasarıma geçelim. Ben tasarımını aracın beğeniyorum ve kırmızı renkte çok yakışmış bu araca. Ön tarafta lale motiflerimiz ve TOGG sembolümüz var arkadaşlar. Doğu ve batıyı birleştiriyor anlamına geliyor diye söylemişti daha önce TOGG yetkilileri. Gündüz farlarımız çok güzel. Burada böyle bıyık gibi. Sis farımız da var. LED aydınlatmalarımız güzel bir aydınlatma yapıyor. Ön tarafta bir kameramız, park sensörlerimiz var. Fakat bu araç Mart ayında sipariş verildi. Nisan ayında teslim edildi. Bakın şu yan taraflarında sensör yok. 2025 öncesi araçlarda burada da sensör var. Aynısı arka taraf için de geçerli. Başka bir araçta onların kıyaslamasını gösteririm. İçeride de farklılıklar var. Motor kaputu üzerindeki bu keskin hatlar benim çok hoşuma gitti. Bir de tabii ki ön tarafta kameramız bulunuyor. Yan tarafa şöyle hemen geçelim. Dodiklerimiz plastik tasarlanmış. Gayet güzel. Bu arada renk harika. Sedefli. Benim Mazda 3'ümü andırdı. Dikkat et. Çok nazar alıyor. Ön tarafta bir aktif havalandırma girişimiz var. Şuradan göstereyim. Buradan geliyor hava. Frenleri soğutmak için. Lasta Competus lastiklerimiz var. 235, 50, 19. Ben jant tasarımını da beğendim. Yine aracın karakteriyle ve yerli mesajlarıyla uyuşan bir tasarıma sahip. Kapı hatlarında plastik olarak tasarlanmış. Burada farklı renkler kullanılarak araca bir hareket katmış. Kapılarımızı şöyle açalım. Paçalarınız kirlenmeyecektir bu tasarımdan dolayı. Bu da güzel. Şöyle araca yandan baktığımızda camların etrafında bulunan kromaj parçalar güzel duruyor. Tavan raylarımız güzel duruyor. Arkada köpek balığı sırtı bir antenimiz var. Benim beğendiğim tasarım bunlar. Arka camlar da büyük. Kapı da bayağı büyük tasarlanmış. Şöyle bir bakalım. Güzel de açılıyor. Burada bir sıkıntı yok. Kapı sesini dinleteyim size. O güzel. TOGG. TOGG bir ses var. Farlarımızda da TOGG yazımız var. Çok güzel bunlar. Yerli bir araç olması benim çok hoşuma gidiyor. Arkada 3. stop lambamız, geri görüş lambamız. Bunun fıskiyesi de var. Difüzör tarzı bir parça var alt tarafta. Onun da yine farklı renklerde olması güzel olmuş. Sağ ve sol köşelerde reflektörümüz bulunuyor. Işıklar da hafiften yanıyorken ben bunların ara çekimlerini de alırım size. Boylu boyunca güzel aydınlatma ışıklarımız var. Şurada bir kayan led olsa güzel olurdu diyeyim. Böyle yapıcı eleştiriler yapmak istiyorum. Yapacağım da arkadaşlar. Videoyu buradan itibaren tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Teknik bir sıkıntı yaşamışız. Aracın altına baktığımızda aracın altının tamamen düz olduğunu, arkadan itişli olduğunu ve bağımsız süspansiyon olduğunu görebiliyoruz. Şimdi hemen bagaja geçelim. Bagajı ayağımızla açamıyoruz. Şuradan açtık. 441 litrelik bir bagaj hacmi var. Sol tarafta ve sağ tarafta 2 tane aydınlatmamız var. Bunlar özellikle gece çok işe yarayacaktır. Sağ tarafta bir askılığımız, sol tarafta askılığımız, 12 volt soketimiz, 4 adette kanca karşılığı bulunuyor. Malzeme kalitesi gayet güzel. Fakat Türk aileleri
için biraz küçük olmuş arkadaşlar. Genellikle TOG kullanıcıları da bu şekilde yorumlar yapmış. Ben de onlara binaen de söylüyorum. Üst tarafı şöyle kapatabiliyoruz. Burada da malzemelik ve tamir kitimiz var. Buradan bastım kapattım. Keşke burada bir düğme olsa. Mesela hem bagajım kapansın hem de araç kilitlensin. Fakat öyle değil. Bastım, kapanıyor. Şimdi tekrar açıyoruz. Açarken herhangi bir şurada bir engele gelirse maalesef böyle yukarıya doğru gidiyor. O yüzden yükseklik ayarını yapmanız gerekebilir. Onu şu şekilde yapıyoruz. İstediğimiz yüksekliğe getiriyoruz. Daha sonra uzun basıyoruz. Yaklaşık bir 10 saniye kadar bastıktan sonra hafızaya alıyor. Tekrar bastım. Açtığımda az önceki yüksekliğe kadar gelecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Tabii siz daha iyi bir ayar yaparsınız. Ben burada şimdi gösterdim. Peki eski ayarı nasıl getireceğiz? Şöyle tekrar elimizle yukarıya doğru kaldırıyoruz. İstediğimiz yüksekliğe ayarlıyoruz. Şöyle göstereyim, şu an en üstte. Bastım, 10 saniye bekledim ve hafızaya alacak. Merakla beklenen sıkışma testindeyiz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Yarısı dolu. Biraz sıkıştırdı fakat daha sonra açtı. Güzel olarak değerlendirelim. Daha iyi olabilirdi ama onu da söylemek istiyorum. Bagajı yatırdığımızda örtüyü şuradan alıyoruz. Şöyle yan tarafa bastırdığımız zaman her iki taraf zaten yaylı. Buraya koyabiliriz ya da koltuğun ön tarafına koyabiliriz. Burada dursun. Koltuklar tamamen düz olmuyor ve koltukları yatırdığımızda 1515 litrelik bir bagaj hacmi elde edebiliyoruz. Koltukları yatırdığımızda kemer sıkışmasın diye koltuklar üzerinde güzel bir mekanizma var. Şu şekilde. Böylelikle arka tarafta sıkışmamış oluyor. Şimdi ben hemen arkaya geçeyim. Kıvanç kardeşimin çocuğu olduğu için bir kılıf almış. Deri. Çok güzel, beyaz. Fakat tabii çocuklu aileler için bence güzel olmuş. Malzeme kalitesi de burada güzel. Diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi şöyle bakayım, yeterli. Boyum 1.85. 3 tane el tutamağı var. Sol taraftaki el tutamağı kaldırılmış ne yazık ki. Kol dayamamızı şöyle açalım. Gayet güzel, burada seyahat edebilirsiniz. Termosumu alayım, koyayım. Biraz küçük işte. Az daha büyük olsa, yani bu standart bir termos. Biraz daha büyük olmasını isterdim. Su şişesi falan rahat duruyor ama biraz daha iyi olabilir. Arkaya buradan bir erişim yok. Onu da ekleyeyim. Isofix bağlantılarımız kapaklı tasarlanmış. Gayet güzel. Zemin tamamen düz. Işıklandırmalarımız bu şekilde basmalı olarak çalışıyor. Her iki tarafta da ceplerimiz var. Arka koltuklarda da ısıtıcı var. Gayet güzel. Bir adet de USB-C çıkışı var. Burada 2 tane USB çıkışı olmasını isterdim doğrusu. Havalandırma çıkışının da olması arka yolcular için güzel bir konfor olacaktır. Gelelim malzeme kalitesine. Üst taraf sert plastik. Burada çok güzel desenler var. Sert, burası yumuşak, şurası sert, yumuşak, gayet güzel. Şurada bakın biraz küçük bir kusur var farkındaysanız. Biraz açık kalmış burası. Yeterli bir saklama alanımız var. Meridyen ses sistemi ve Selçuklu desenleri bulunuyor. Üst tarafta da var bunlar. Gayet güzel. Camı açtık. Tam olarak açılmadı. Kapatalım. Parmağımızı koyalım. Çok güzel algıladı. Harika algıladı. Tebrikler. Aracın sağ tarafında da şarj ünitemiz bulunuyor. Kameraya eğer değinmediysem kamera da burada. Şimdi ön tarafa gelelim. Yumuşak bir malzeme. Yine sert. Aynı malzeme burada da kullanılmış. Buralar yumuşak. TOG yazısı bizi karşılıyor. Burada yeni modellerde bel desteği eksik ne yazık ki. Direksiyon tasarımıyla hemen devam edeyim. Dokunmatik optik tuşlar var burada. Tam Türkçesini nasıl diyeyim bilmiyorum. Şöyle bakın. Size geri bildirim veriyor. Kornası da güzel. Hız sabitlemeyi şuradan ayarlıyoruz. Sileceklerle ilgili tuşlar burada. Güzel, hissiyatları iyi. Bizi tanıyor. TOG hangi profili kullanacağını burada biliyor. Şurada da güzel bir tasarım var. Rejenerasyon ayarını buradan yapıyorsunuz. Keşke bunu direksiyon arkasında bulunan, daha doğrusu bulunmayan kulakçıklardan yapıyor olsaydık. Bunu isterdim. Havalandırma çıkışının ayarları da ne yazık ki yeni modellerde yok. Eskilerde vardı. Boylu boyunca güzel bir ekranımız var. Malzeme kalitesi güzel. Burada da çok güzel. Buralar normal. Sert plastik, sert plastik. Şöyle açtım. Gayet güzel. Çok iyi. Burada da var. Bizi burada izleyen kameralarımız var. Dokunmatik değil ama kötü de değil. Güzel. İnşallah ileride daha iyi olur diyelim. SOS'imiz var. Gözlük saklama gözümüz yok. Kararan dikiz aynamız var. Perdemizi açalım. Aşağıya indirdim. Buradan güneşliğe geldim. Hop açtım. Şöyle göstereyim. Cam tavan açılmıyor. Fakat güzel bir manzara var burada. Ferahlık hissi artıyor tabii böylelikle. Torpido gözünü açalım. Işıklandırması var. Herhangi bir yalıtım yok. Yeterli bir alan var burada. Ses açma kapama ve bazı işlevleri buradan yapabiliyoruz. Elektronik park frenimiz. Buradaki termosluk da ne yazık
yazık ki çok fazla büyük değil. Anahtarı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz ve eğer telefonla aracınızı çalıştırırsanız telefonun burada durması gerekiyor. Şöyle kol dayamanın altına bakalım. Burada bir alan var. Soğutma ve USB-C çıkışı var. 2 adet. Bakın burada güzel detay. Kablolar burada sıkışmayacaktır. Buralar tabii sert plastik. Şurada bir şey yok. Burası sigorta paneli. Şöyle bir şey göstereceğim. Burada çok fazla boşluk var. Keşke burası böyle bir malzemelik olarak kullanılsaydı. Çünkü hani buradan yan tarafa geçmek için falan kullanılmaz bu bence. Doğru bir uygulama değil. İyi bir yalıtım var burada. Açtım şimdi. Ön tarafa bakalım. Bu arada şöyle bakalım şaftı vesairesi. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Silecek tasarımını da şöyle göstereyim. İyi bir sileceği var. Şu alt tarafta şöyle gözüküyor sarı. Çektik. Kaldırdık. 1 adet amortisörümüz var. Aracı tekrar yıkadı. Kıvanç sağ olsun. Biraz sular damlıyor o yüzden. Motor tasarımı bu şekilde. Daha önceki modellerde burada bir kapak vardı. O kapağı da kaldırmışlar ne yazık ki. Görmüş olduğunuz gibi hafif hafif tabii buralar pislenmeye başlamış. Bir diğer hani eleştirim şu olacak. Çamurluğun hemen üst tarafı her iki tarafta da açık kalmış. En azından buraları kapatsalardı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Gelelim en sevdiğim kısma, sürüş kısmına. Kapıları açtım. Anahtarı olması gereken yere koydum. Bu güzel düşünülmüş. Emniyet kemerimi bağladım. Aracın çalışmasıyla ilgili bazı detaylar var arkadaşlar. Arkadaşımdan da yardım alacağım bu hususta. Kendisi beni bilgilendirecek. Frene basmadan start tuşuna bastım. Aksesuar moduna almış olduk şu anda. Doğru mu? Evet. Şu an seni tanıyor. Beni tanımadığı için parola soracak değil mi? Evet. Parolamızı giriyoruz. Tamam dedim. Senin koltuk ayarlarına getirdi. Koltuklar hafızalı. 5 tane farklı modu ayarlayabiliyorsunuz. Hem sürücü hem de yolcu koltuğunu. Bu arada yolcu koltuğunda bel desteği eskiden vardı. Şimdi o da yok maalesef. O da eksilerden bir tanesi oldu. Araç şu anda çalışır pozisyonda mı? Bekleme modunda mı? Şu an aksesuar modunda. Aksesuar modunda. Şu an çalıştırmaya hazır. Şu an çalıştırmaya hazır. Ne yapacağım? Frene basacağım. Start stop yeşil oldu. Bastım. Araç şimdi çalıştı. Sonrasında anlatırken göstermemiş. Vites değiştirme tuşumuz burada. Şuradan park konumunu alıyoruz. Viteslerimizi buradan D'ye, R'ye, N'ye alıyoruz. Neden ötüyor? SOS diyor abi. Arkada emniyet kemeri bağlı değil. Bağladık. Şurada silecek suyunun seviyesinin az olduğu yazdı. Uzun zamandır görmediğim bir ikaz. Diyeceksiniz ki eski arabalarda vardı. Vallahi yeni arabalarda yok. Gerçekten böyle bir sıkıntı var. 360 derece kamera sistemimiz var. Hemen bu ön tarafı gösteriyor şu anda. Güzel, netliği hoş. Şöyle D'yi aldım. Nereye gideceksem orayı görüyorum. Gösteriyor zaten. Az önce mesela engel olmamasına rağmen orada bir engel ikazı veriyor mesela şu anda sol tarafta. O PPF'ten kaynaklı olabilir mi? Evet. Evet, PPF'ten Onu ben kaynaklı. bir şey yapayım mı? Şöyle bir bastırayım. Boş ver. Geri kamerasına da bakalım şöyle bir. Güzel, nereye gideceğimizi gösteriyor. Kameranın netliği çok iyi değil, kötü de değil. Şurada herhangi bir böyle bir aksiyon falan var mı? 360'ya basıyoruz öyle geliyor. Pardon. Şöyle. Direksiyonu çevirdiğimde bakın onu gösteriyor. O da güzel. Farları, sinyalleri yakarsam onu gösterecek mi? Onu göstermedi. O kadar da olsun yani. Şunları yakmadı. O kadar küçük oyuncakların da olmaması çok önemli değil yani. Sadece var mı diye baktım. Şuradan. Sol taraftan da aynı. Evet, şekilde. şuradan çevirebiliyoruz. Güzel. Sol Sol taraftan da mı? Harika. Geri vitesi taktığımda aynalar aşağı inmedi. ayarı var. Ayarı var. Seçim Kapattım yapabiliyorsun. ben. Evet, Sen seçtim. kapattın. Aynaların da yine ayarı var. Doğru mu? Yani onlar da hafızalı. Çok güzel. Kapılarımız kilitlendi. Bu arada ilk defa bir TOG kullanıyorum arkadaşlar. Eksiklerimi de Kıvanç tamamlıyor sağ olsun. Daha önce bir tanıtım videosu yapmıştım. İlk defa kullanmak nasip oldu diyelim. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Buradan yukarıya doğru şimdi çıkalım. Aracımızın modlarını nereden değiştiriyoruz? Rejeneratif sistem olan tuşa basılı tutuyoruz. İkisini aynı anda basılı tutuyoruz. İkisini aynı anda, Evet. aynı anda Şu an bastım. spor modunda. Basılı tutup sonra sağ sol olarak değiştiriyorsunuz. Şimdi geldi. Evet. Konforda, sporda, ekoda. Ekoda devam edelim biz. Şehir içerisinde. Önce bir ekoyla gidelim. ADAS sistemlerinin hemen ikazları geliyor. Onları her defasında kapatmamız gerekiyor. Sağ kolu ekranına doğru ittirip aşağıya bastığımızda kapatıyoruz. Sağ kolu ekrana doğru. aşağı doğru ileri, ittirdik. aşağıya. Aşağı doğru ittik. kapattık. Tamam. Güzel. Bunu da böyle mekaniki olarak ayarlamak güzel. Konfor anlamında amortisörleri değerlendireyim. Konforlu mu? Konforlu. Aşırı konforlu mu? Değil. Bence olması gerektiği gibi sessizde çalışıyor. Amortisörün konfor seviyesini kesinlikle beğendim. Sen arkadasın. Arkada durum nasıl? Biraz değerlendir sonra söylersen sevinirim. Çünkü yorumlarda şunu okudum. Arka taraf biraz daha sert diyorlar. Bu olabilir çünkü aracın ağırlığı 1250 kilogram. Ağır bir araç olduğu için aşırı konforlu bir süspansiyon olmaz arkadaşlar. Geometri olarak olmaz. Olursa da ne olur? Araba iyi yol tutmaz. Hani bunu
en başta söyleyeyim size. Şöyle biraz hızlı geçeceğim. Nasıl, arkada rahatsız oldun mu hiç? Yok, gayet iyi. Gayet iyi değil mi? Benim hissettiklerim, yani arkada oturmasam da o belime vururdu onun hissiyatı. Evet. Ben de beğendim. Şimdi bayır aşağı iniyorum mesela. Rejeneratif frenlemeyi buradan ayarlayacağım. Şuradan sağa bastım, arttırdım. Arttırdığımın seviyesini nereden görüyorum? Ekran kısmında 3 tane Mavi mavi olarak ikaz var. belirtiyor. Şarjdan sonra geliyor. 1 tık, 2 tık, 2 ok geldi. Şimdi 3 ok geldi. Buradan ayarlayabiliyorum. İyi de yani rejeneratif frenleme yapıyor. Evet. Şimdi aşağıya doğru aktı. Buradan ayarladım. Yani bunlar mesela direksiyonun arkasında olsaydı bence daha iyi olurdu. Şu anda mesela rejeneratif frenleme 0, sürekli akıyor. Tek pedallı kullanım yapmak için ne yapmak gerekiyor? En azından bir kademeyi kullanmak gerekiyor. Tek pedallı kullanım var çünkü. Var. Yani fren pedalı istikrarlı. Her basışında aynı hissiyatı veriyor. Beğendim. Evet. Senin tüketim verilerinden şöyle bir bahsedelim. 1 saat 35 dakikada 23.6 olmuş. Bunun sebebi şu: biz çekim yaptık. Sürekli klima açıktı. Ondan dolayı biz bunları sıfırlayalım arkadaşlar. Nasıl sıfırlayacağız? Direksiyonun sol tarafına bastım. Şuna bastım. Evet, aşağıya sıfırla. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Gördüm. Tamam. Bak bastım. Şimdi sıfırladı. Tamam. Kör nokta uyarı sistemi var. Güzel çalışıyor. Hem aynada hem burada gösterdi. Sesli ikaz da verdi. O da gayet güzel. Araçta Apple CarPlay ve Android Auto yok. Müzik nasıl dinliyoruz? Fizi var. Radyo var. Radyo her arabada var. Sen fizi kullanıyorsun. Apple CarPlay'e ihtiyacın oldu mu? Yok, olmadı. Burada Bluetooth'la da bağlanıp müzik dinleyebiliyorsunuz sonra. Doğru. Harita bilgisinde trafik verisi doğru mu? Doğru. Güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor. Harika. O zaman ihtiyaç yok. Yok, evet. Olsa güzel olur muydu? Bence olurdu. Ben çünkü çok kullanıyorum. Alışmışlığım var. Direksiyonu Ecomode'da yumuşak. Virajlar için şu an için iyi bir izlenim verdi araç. Çok fazla sağa sola yatmıyor. Bayır aşağı indik. Tüketimimiz -6.9. Bu arabayla bayır aşağı inmek çok zevkli. Evet. Bayır aşağı inin ama bayır yukarı çıktığınız zaman da tüketiminiz artıyor. Bayağı güzel artıyor. Kırmızı ışık var. Hemen rejeneratif frenlemeyi açtım sonuna kadar. Frene hiç basmayacağım. Bakalım duracak mı? Vallahi güzel de durdum. Ne oldu böylelikle? Fren balatasını hiç kullanmadım. Araba gidiyor abi. Dur kalk özelliği yok Var. ama. Nasıl? Frene bastığınızda auto hold devreye Hayır. giriyor. Tek pedallı kullanım yok o zaman. Var. Onu açmamız gerekiyor. Onu açmamız gerekiyor. Evet, açalım. Peki. Ayarlarıma geldim. Tekrardan Özür. Sürüş Sistemleri. destek sistemleri. tek pedallı Tek pedallı. durdurma. Evet, durdurma dedim. Aslında video çok güzel oluyor biliyor musun? Şu an hani cahili anlat deriz ya. Evet. Karşınızda bir cahil, tok cahili öğreniyorum. Bunu çünkü mesela arabayı alanlar bu ayarlara ihtiyaç olacak. Umarım video biraz belki uzun olacaktır ama faydalı olur. Şimdi geldim, ayağımı çektim. Hop. Durdu. Ben böyle kullanırım mesela. Ben de böyle kullanıyorum ama bunu çok aşırı frene bastığınız için şu an rejeneratif sistemi kapalı. Fren kullandığınızda tek pedallı sürüş sistemini otomatik kapatıyor. Bir de sen şey demiştin. Araca böyle ilk bindiğinde araba kendini kilitliyor. Aksesuar modu var. Onlardan biraz bahseder misin? Araç 12 voltluk bir aküye sahip. Bu aracın kapılarını açıp sadece kısa süreli bir içerisine eşyanızı, bagaja koymanız gereken malzemelerini koymanız ve aracı hemen hızlı bir şekilde terk etmeye yarıyor. Bunun adı bekleme modu. Bekleme modu. Eğer uzun süreli araçta kalacaksanız ya da aracınızı yıkamaya vereceksiniz, uzun süreli bir işlem olacaksa aracınızı aksesuar moduna almanız gerekiyor. Neden Aksi abi? halde 12 voltluk akü küçük olduğu için çabuk bitiyor. Bitiyor. Bittikten sonra da aracınızı çalıştıramazsınız. Yani çünkü 12 volt bitti. bitti. Aracı aksesuar moduna alamadığınız için aracınızı da çalıştıramıyorsunuz. Bu önemli. Yıkamacıya Önemli. çünkü verdiğin zaman o aküyü bitirebilir. Çok hani ekranlar Evet. falan büyük. Kısa sürede de bitiyor ve yorumlarda da şikayetleri çok fazla arızalı olmasıyla alakalı. Çünkü abi şey mesela yıkamacılar hani kızmasın arkadaşlar ama severler müzik dinlemeyi. Açacak adam burada müzik dinleyecek. Ondan sonra sen bir bakacaksın Allah bitmiş gitmiş yani değil mi? Evet, çalıştıramazsınız arabayı. Allah. Peki o zaman müzik dedik. Bize güzel bir müzik açar mısın? Meridian'i çok merak ediyorum. Evet. Güzel. Şerit sistemi uyarı verdi bana. Şerit sistemini de gene aynı şekilde trafik asistanı gibi bu sefer Kapatabilirsiniz kendinize diyor. doğru- Ben kapatmayacağım. kendinize doğru çekip aşağıya indirdiğinizde de şerit takip sistemini kapatıyor. Kendime Evet, doğru çeker, Çekil. aşağı indirirsem kapatıyor. şerit takibi kapatıyor. Kapatmasın abi. Aynı Güzel. şekilde çekip yukarı yaptığınızda da tekrardan Açmış oluyorsun. açmış oluyorsun. Ses seviyemizi mesela şu an buradan ayarlayabilirim. Güzel. Buradan ayarlayabilirim. Tamamen mesela hemen kısmak istiyorum. Nasıl kısacağım? Mute tuşu var mı? Şuna bastım, kapandı. Güzel. Sınıf standartlarının
üzerinde bir ses sistemi var. Çok iyi değil, çok kötü değil. Harika bir ses sistemi değil ama Meridian ses sistemi bence araçta olmalı. Eğer müzik seviyorsanız. Standart ses sistemi de daha iyileştirilmiş dedi arkadaşlar. Yorumlarda bayağı bir okudum bu arada yorumları. Bu videoda gelecek yorumları da çok merak ediyorum. Çok böyle zalim yorumlar var arkadaşlar. İnşallah o yorumları almayız. Yapıcı eleştirilerde bulunmaya çalışıyorum. Görüşten bahsedeyim. Ön tarafta görüş gayet güzel. Yan tarafta harika. Arkada bir sıkıntı yok. Özellikle koltuk kafalarını indirirseniz problem yok. Zaten 360 derece kamera sistemi var. Konforlu bir seyahat yaptığımı söyleyebilirim. Aynı zamanda güvenli bir seyahat yaptığımı da söyleyebilirim. Kör nokta uyarı sistemi çok güzel çalışıyor. Hem önümdeki ekranda hem aynalar üzerinde görüyorum. İkazlar yerinde zamanında güzel bir şekilde geliyor. Şimdi bu ekranları şöyle gösterelim size. Buradan mesela istediğiniz uygulamayı alıp üst tarafa taşıyabiliyorsunuz. TV Plus'ı aldım. Yukarıya koydum. YouTube'un olduğu yere aktarmanız. YouTube'un olduğu yere aktarmamız lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela burada harita ekranının olması gerekiyor değil mi? Evet, onu kapatamıyoruz. Onu kapatamıyoruz. Diğer ikisine komuta edebiliyoruz. Evet. Mesela onların şimdi yerini değiştireyim. Şu şarj bilgisini ortaya alalım. Daha iyi gözükür belki. Evet. O da burada kalsın. Buradan mesela YouTube izliyorsun. İnternetle ilgili bir sıkıntı olduğunu söyledin. Bayramda mesela 2 gün boyunca internet erişimi olmamış. Şu an sende de mesela fiziği çalıştıramadık. İnternet ilk alındığında ücretsiz bir şekilde verilmişti. Tamam. Süresi vardı tabii ki. Süresi Bir gün vardı. Bitecekti bu. Süresiz bir şekilde yapmadı. Son zamanlarda işte internet paketinin 6 aylığı 1100 lira civarında bir fiyatı vardı. 6 aylık bir ücreti. Onu yüklememiz gerekiyor. İnternet paketini satın alarak. Yani Almazsak buradaki internet paketi daha bu şekilde TV Plus, Fizi özellikle bunlar çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Çalışmıyor değil. Çalışıyor ama ama çok yavaş yavaş çalışıyor. bir şekilde çalışmaya 6 başladı. aylık 1100 lira. Evet. Sınırsız ama o zaman. İnternet paketinin içeriğiyle ilgili bir bilgisi yok. Muhtemelen sınırsızdır Evet. artık ondan sonrası. Uyarıları mesela ben az önce iptal etmiştim. Tekrar mı iptal etmem gerekiyor? Sesi Ha, kapatıyorsunuz. sesi kapatıyorsun. orada. Eğer Tamam. onu kapatmanızı istiyorsanız ayarlar kısmında Ayarlara Adas'a gireceğiz. evet, oradan kapatmanız gerekiyor. Tamam. Sen ekran kullanımı olarak memnun musun? Onu da sorayım. Ekranları şöyle alışırsanız Evet, biraz alışmak lazım. Mesela ben içerisinde kaybolabiliyorsunuz ilk Evet. bir etapta Şimdi- ama alıştıktan sonra hiç bakmadan istediğiniz gibi her şeyi çok kolay bir şekilde komut edebiliyorsunuz. evet. Şimdi mesela ben YouTube müzikten bir müzik açıyordum. Onu hemen göstereyim. YouTube müziği açmam için tekrar bunu yukarıya almam lazım değil mi? Evet. Aldım, tekrar buraya koydum. YouTube'u açtım. Yani buna ya buradan basacağım. Evet. Bir şekilde yapmam lazım. Yapamadım mesela yani. Evet, bazı şeylere alışmak lazım. Şimdi neden her açtığımda da uyarı veriyor orada. Bir şeye tamam demem lazım. Neyse. YouTube genelde yolcunun... Buraya basmam lazım. Evet, yolcunun girip... Şöyle buraya bastıktan Evet. sonra buradan girmem lazım. Ya da Evet. işte o ekranı buraya alacağım. Dediğin gibi burası biraz daha yolcu. Şöyle, direksiyonun sağ kısmında şu an telefon rehberini görüyoruz. Sağa Tamam. doğru kaydırdığımızda Şöyle mi? basın. Tamam, lastik basıncı görüyorum. Sağa Güzel. doğru kaydırdığımızda Bir daha kaydırdım. sürüş Hı. asistanı, Tamam. şerit güvenlik asistanı. Tamam. Burada Medya. medya var. Evet, Aha. buraya şimdi fiziği açar, direkt otomatik olarak fiziği oraya geliyor. Oradan müziğinizi, sesini kısabiliriz, değiştirebiliriz. Yani dokunmamız gerek. İstediğim belirli bir müziği açacağım. Evet. O zaman buradan yazacağım daha sonra. Evet. Öyle aynen. mi? Evet, aynen. Ha. Haritalar planladığınız rotayı evde aracı tuşu var. Gönderdiğinizde, araca bindiğinizde direkt tamam deyip Tamam, onu yapalım o zaman. onu yapabiliriz. Şimdi Riva'ya yol tarifi alır mısın? Girdin, TrueMore uygulamasına girdin. Oradan gez uygulamasına gir. Tamam. Gitmek istediğimiz yer Riva. Yol tarifi paylaş dedi. Aracımla paylaş. Gelmedi abi henüz. Hareket ettiğimiz için olabilir. Normalde kapalıyken direkt hemen anında geliyordu. Bir daha yapıyorum. Yap abi. Gönder. Geldi. En üstte basın Ha. mavi kısma. Mavi kısma bastım. Şimdi Hareketliyken geldi. gelmiyor demek ki. Ya da işte az önce Geçti, gelmedi. geldi. Ne diyeceğim abi? Düzenle mi diyeceğim tekrar? Yani Riva belirttik zaten. Sonra Üzerine basıp Riva yazan B kısmında. Şuraya. Evet. bir daha buraya basacağım. Abi niye basıyorum ki? Zaten oradan girdim. Yani bir daha neden uğraşıyorum oradan? Bastım. Rotayı olmuyor mu Buradan yani? sadece rotayı belirleyip gönder. Oradan direkt git demeniz lazım. Hani amacım zaten şey değil mi? Cep telefonundan bu işi kolay yapıp şuradan uğraşmamak değil mi? Yani elimde Bunu- yapıp git diyeceğim. Ondan sonra burada başla diyecek. O yüzden Android Auto ya da Apple CarPlay'e ben alıştığım için isterim yani. Yalan yok. Ne diyeceğim abi? Hala daha başlatamadım mesela yolculuğu. Biz seçemedik orayı. Seçemedik Bir daha orayı. gönder. Mesela araba mı kullanacaksın, buna mı basacaksın? Ama cep telefonundan bu biraz daha rahat yani. Evet, cep telefonunu da tamam kullanmamam lazım elimde ama ne bileyim abi, aldım elime cep telefonumu.
Açtım. Şuradan girdim 2 dakikada. Gideceğim. Zaten Bir daha basın. R'ye bastığım zaman Riva çıkacak ben her zaman gittiğim için. Bastım. Git dedim. Tak buradan gidiyor. O da öyle olması Bir daha lazım. basın. Mavi geldi yukarıda. Bastım abi. Rotalar. Rotalar diyor. Evet, çünkü Buna da burada erişim biraz daha zor bu arada. Alt tarafta kalıyor. git dediğimizde Ha, gidecek. şimdi git dediğimde gideceğim. Orada ücretli veya ücretsiz olanı seçtiğimiz için ben kapattım. Büyük ihtimal ondan çıkmış da olabilir. Tamam, ücretsiz bir yer seç. Ümraniye'yi seç abi. Yani nereye gideceğim buraya geldi. Ama mesela harita ekranını buraya taşıyamıyorum bildiğim kadarıyla. Sadece ne zaman döneceksem gözüküyor. Onu gösteriyor. Aynen. Yani olmasa da olur yani, bu problem değil. Sadece böyle olduğunu bilmeniz için Gönderdim geldi. gönderdin, geldi. Basmamız gerekiyor. Yine bastım. Bastım. Yine bir uyarılar, bir şeyler var. Çünkü bir öncekini git dediğimiz için onu algılıyor. Onu kapatmadan yeni bir rotayı oluşturmuyor. Kapatalım. Onu kapatmamız Rotayı gerekiyor. nereden kapatacağız? Kilometre yazan kısma basın. Altta solda. Şura. Evet. Bastım. Sonlandır deyin. Sonlandır dedim. Bir daha göndereyim. Tamam, gönder abi bakalım. Tekrar bastım buraya. Tekrar buradan. Gene rotalar diyeceğim. Yok, Yok, abi. Git dedim. Git dedim. Yok abi, bu zahmetli. Bu zahmetli, asıl kullanım amacı Gez uygulamasında aracınızla uzun bir yolculuk yapacaksınız. Hı hı. Şarj istasyonlarını ve gideceğiniz kilometreyi oluşturabiliyorsun. O yüzden gitmeden önce nerede durayım? Kilometre olarak mesafeyi ne kadar bir sürede gittiğimde o kilometre olarak aracım o gideceğim mesafede yeterli midir diye Gez uygulamasındaki şarj istasyonları da seçerek evde oluşturup buradan rotayı oluşturduğunuz daha hızlı bir şekilde şarjsız kalmamak için bence güzel bir uygulama. Anladım. Ben kullanışlı bulmadım. Ama CarPlay gibi çalışmıyor. Yani Direkt ben kullanışlı bulmadım ekranı şimdi. Yalan yansıtma yok. gibi Keşke değil. CarPlay olsaydı. Evet. Dedim. Orayı sonlandırdım. Bu sefer buradan gireceğim. Yazdım. Elini buraya koyuyorsun. Desteği buradan seçtim. Git dedim. Abi bu biraz aşağıda kalmış. Evet. Şurada bir engel var. Bu biraz sıkıntı. Şöyle haritaya bakıyorum. Güzel. Ya bu daha kullanışlı mesela. Oradan cep telefonundan göndermem var onu. Buradan gir. Daha güzel. Vesaire daha fazla şehir içinde kullandık. Ne yakmışız 100 kilometrede? 15.1 yakmışız. Şehir içinde iyi bir rüzgar katsayısı 0.32 olduğunu söyleyeyim. Biraz rüzgar direnci. O yüzden uzun yol ve yüksek hızlarda araba biraz daha fazla long range versiyonunu kullanıyor. Batarya 88.5 kW gerçekten büyük bir batarya. Yani iyi bir menzil veriyor size. Güç veriyor ya da güç pedalına bastığında güç veriyor. Şehir içerisinde özetle bence güzel, konfor. Türk ailesinin yapı bir araç. Eksi bagaj olabilir. Sen bunu port bagajla çözme. Onun da videosunu çek. Şehir içi sürüş bir eksik. Siz kullanmayabilir. Adaptif hız sabitleme sistemi ilk araç alındığı vardı. 3 ay boyunca kullanıldı. Adaptif hız sabitlemeyi gösteremeyeceğim o yüzden. Bu da bir eksiklik arkadaşlar. Adaptif hız sabitleme sistemi bu araçta standart olmalı. Seçenek olarak meridyen ses sistemi standart olsun. Başka opsiyonlar neler var? Sürüş asistanları standart olsun. Devlet de bunun teşviğini yapsın abi. O zaman madem yerli milli bunun satılmasına çalışıyoruz. Bence opsiyon olarak fazla opsiyonu var. Kıvanç bana anlattı hız sabitleme sistemini. Ben de size anlatayım. İlk defa çünkü kullanacaklar vardır. Sağ taraftaki tuşa bastık. Kolu aşağı aldık. Yeşil oldu orası. 56 ile gidiyordum. 56'yı hafızaya aldı. Bir arttırabiliyorum. Şöyle uzun basarsam mesela 10 artıyor mu? 10 artmıyor. 10 artmıyor. 10 artsın abi. Mühendislik kardeşler. Çalışın buna 10 arttırın abi. Niye yani ben böyle mesela 80 ile gidiyorum. 120 ile gitmek için ben buna hep basmam mı lazım böyle? Yo. Dünyada bunun örnekleri var. Yeniden bir şey icat etmiyoruz. Eco moddayım. Hızlandırıyorum. Eco modda olmasına rağmen iyi hızlanıyor bu arada. Eco'dayım ben, yavaş hızlanayım demiyor. Yavaşlarken rejeneratif frenleme yapıyor mu? Yapıyor. Ama her defasında ben bunu böyle aşağı doğru tutmam lazım abi. 90'a alacağım mesela. Şöyle sağa geldim. 90'a alacağım. 90'a kadar beklemem lazım. Hadi bekleyelim. Bu olmamış. 90 57 desibel, 100 58 desibel, 110 60 desibel, 120 61 desibel. Eco moddaydım. Modlarımı değiştirmek için şuradan iki tuşa birden bastım. Ön tarafta Eco çıktı, konfor çıktı, spor çıktı. Sporu aldım. Oturdum gaz pedalına. Tam bastım. Gidiyorum. Rüzgar sesi bence iyi. Hala iyi. 180'de iyi. 185'te zaten sürati kesti. Bence güzel. Ses yalıtımı anlamında ben beğendim. Sen ne diyorsun abi? Arka taraf da çok sessiz. Yani sadece zaten rüzgar sesi var. Rüzgar sesi Böyle var.
Lastik sesi çok fazla gelmiyor. Ben beğendim. Ambiyans ışıkları kapılarda var. Arkalarda da var. Arkalarda da var. Sürüş modumu şimdi ben değiştireceğim mesela. Ön tarafta 1.7 ekranı var ya. Onun gitmesini istiyorum. Gitmiyor. Sürüş modunu şu anda değiştiremem. Değiştirsem de göremem. Değil mi? Bak Evet. bu da olmamış. Ya bunlar programla olacak, düzeltilecek şeyler ama Allah Allah. Bak şu anda fark ettin mi? Onu da yapamıyorum. Rejeneratif frenlemenin gücünü ayarlamıyorum mesela şu anda. Heh şimdi oldu. Abi az önce de basıyordum ya. Neden olmadı az önce biliyor musun? Bilmiyorum. Konforlu şey aldınız ya, ikisine basılı tuttuğunuzda. Hı hı. Onu seçiyordunuz. Bir spor, bir... He, Ondan dolayı. ondan dolayı. Tamam. Performansına bakalım viraj anlamında. Evet, güzel. Çok fazla yatmıyor. Lastikler kötü değil ha. Hafif hafif böyle kayıyor ama kötü değil. Güzel. Direksiyon hissiyatı da iyiydi. Fren hissiyatı güzel. Frenini iyi yapmışlar. Tam gaz çıktım. Hızlanması güzel. Gayet iyi gidiyor. Evet. Şurada bir sallanacağız. Güzel oturdu. Frenleme güzel. Çok hafif bir yatma var. Çok normal. Bence viraj performansı iyi bu arabanın. Ben beğendim. Sıcaklığı 30 dereceye ayarla. Sıcaklık 30 santigrat olarak ayarlanıyor. Şimdi geldi. Az önce bak bunlar gelmedi. Ses de arttı. Ses Aynı de aslında, arttı. değişen. Bak hiçbir şey Ama değiştirmedik. navigasyonu kapattık. Sadece navigasyonu kapattık. Şimdi onu da deneriz abi. Sıcaklığı 21 dereceye ayarla. Sıcaklık 21 santigrat olarak ayarlanıyor. Tamam çok güzel. Perdeyi kapat. Bak kapatmaya başladı. Aç dedim. Kameraya gelmesin diye yaptım. Bu gibi şeyleri yapabiliyoruz. Başka neler yapabiliriz? Yol tarifi aldırabiliriz mesela. Eve yol tarifi al. Üzgünüm, bu işlemi yeniden yapabilir misiniz? Bu arada bu adamın sesini hiç beğenmedim. Bir kadın çıkıyor, bir erkek çıkıyor. Isparta'ya yol tarifi al. Bugün 17 Haziran 2025, saat 12:15. Isparta'ya yol tarifi al. Üzgünüm, bu işlemi yeniden yapabilir misiniz? Yapamam arkadaş. Yani bunu yapması lazım. Yani sesli konutla bunu yapması lazım. Biraz da menüleri anlatalım. Işıklar sürekli burada açık kalıyor. Ön sis farı, arka sis farı buradan açılıp kapanıyor. Arka sis farının yerini ben biraz beğenmedim. Garip duruyor. Çok aşağıda duruyor ama. Uzun far asistanın var mı? Öyle bir özellik TOG'da var ama o da adaptif cruise sisteminin içerisine aldıklarını söylüyorlar. Bende aktif ama çalışmıyor. Ambiyans aydınlatma ışıklarını buradan renklerini seçebiliyorsun. Kırmızıya alalım. Severiz. Ayak bölmesini de buradan açıp kapatıyorsun. Şunu sökebiliriz istersen. Şunu Evet. kalsın ya bu Kalsın. güzel. Sen bunu kullanıyorsun. Evet. Bu güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim. Telefonun ısınmıyor. Şimdi menüyle ilgili başka şeylerden de bahsedelim. Mesela şu anda sağ taraf niye kapalı? Şu an kamera sistemi Kamera sistemi devrede olduğu için. ekrandan kapatabiliyoruz. Yukarıdaki ekrandan. Bastığımızda kapanır. Kapattım. Şimdi geldi. Kamera olduğu zaman bunları göremiyorum. Evet. Bir de kamerayla ilgili bir sıkıntı yaşadığını söyledin. kamera hatası veriyor. Hatası, Yani bu da kameraların birlikte senkronize olmadığından dolayı hataya düşüyor. Çoğu kişi yorumlarda kameranız kirli, sil düzelir diyor ama onunla alakası yok. Şu an kameraların güncellenmesi gerekiyor. Evet. Tamam. Onun haricinde burada kolay kullanım olarak şu güzel. Bu hoşuma gitti. Burayı kullanabiliriz. Vale modumuz var. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...8.26 düzeltilmiş zaman. İyi bir değer. Fren testi. Şimdi. Dörtleri yaktı. Güzel durdu. Fren mesafemiz 36 metre. İyi bir değer. Konfor modunda araç normal hareket ediyor. Spor modda biraz daha canlı oluyor gaz tepkileri. Direksiyon olarak biraz daha sert oluyor. Arkadaşlar direksiyon sistemini beğendim. Gerçekten suni bir hissiyat yok. Bence güzel yapmışlar direksiyonu. Ben beğendim. Eco modu alalım mesela hemen yine aynı hızlarda. Eco modu aldığım zaman evet direksiyon da yumuşadı. Gaz pedalı zaten daha cansız oluyor. Şimdi tekrar spor modu alalım. Biraz daha şimdi aracı virajda zorlayalım. Güzel, hızlanması falan iyi. Trim sesi ben hiç almadım. Bu senin sesi tecrüben yok. ne? Yok, şu ana kadar yok. Değil mi? Hiçbir yerinden ses Şurada bir ses gelmiyor. geliyordu, onu düzelttim. Trim sesi ben de duymadım. Gayet iyi bu anlamda. Hızlanması da güzel. Şu an tam gazım. Ayağımı çektim. Rejeneratif frenlemeyi de maksimuma kadar aldım.
rejeneratif frenlemeyi işte hafiften gaza basarak böyle ucunda dokunarak onu ayarlayabiliyorsunuz. Bastığınızda tekrar maksimuma kadar şarj ediyor. Peki şunu hiç merak ettin mi? Seyir halinde park frenini çekersem ne olur diye. Yani denemedim. Hadi deneyeyim senin için. Bak. Çok güzel bir şekilde durdurdu. Evet. Gördün mü? Bu bir özelliktir. 4 tekerlekten fren yaptı. Fark etmişsindir. Evet. Çocuk burada araba kullanıyor ya da sen bir rahatsızlık geçirdin ya da eşin bir rahatsızlık geçirdi. Hemen buradan müdahale edebilirsin. Aklında olsun. Olması gereken şey aslında. Yani Evet. bir anlık. Çünkü mesela benim Mazda 3'te Evet. çektiğimde sadece arkaları fren yapıyordu. Bunda dikkat ettiysen Dördü. dördü birden yapıyor. Direksiyon hissiyatı gerçekten güzel ya. Vallahi helal olsun. Böyle olmasına sevindim. Çok da güzel rejeneratif frenleme yapıyor tek pedalla. Uzun yolda bile bunda kullanmazsın yani şeyi. Freni neredeyse. Fren yok hiç. Alışınca zaten o fren olayını unutuyorsunuz. Aynen. Koltukların yanal destekleri de güzel. Senin kılıflar da güzel yani ben beğendim. Soğutma olmadığı için deri koltuk yaz zamanı biraz terletiyor. Yalan yok yani. Tabii soğutma olsa güzel olurdu diyelim yani bu arada. Tam gaz oturdum, çıktım. Güzel bir hızlanma, güzel bir tutunma elde ettim. Spor modda devam ediyorum. Genelde buraya 120 ile gidiyorum ama TOG bana güven verdi. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Ben aracın dinamiklerini beğendim. Hafif yukarı çıkıyorum. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...5.65 doğrulanmış zaman çok iyi. Ara hızlanmalar çok güzel. 120'de giderken bile bastığında çok iyi hızlanıyor. Tekrar tam gaz bastım. Bakalım 185'te GPS'te kaç göreceğiz. Zaten çabuk hızlanıyor. Bayır yukarı olmasına rağmen çok iyi gidiyor. 185. Burada kesti. Burada 180. 181. Çok iyi. Şerit takip sistemi nasıl çalışıyor onu bir görelim. Şeridi görecek mi? Gördü. Bıraktım. Sol tarafa geldi, düzeltti. Keşke bir ortalamada olsaydı. Tekrar düzeltti. Sağa geldi, düzeltti. Ama önümde araba var. Ne olacak? Bodozlama gireceğiz. Girmeyelim. Yani arabada keşke şerit ortalama, adaptif hız sabitleme gibi sistemler standart olarak sunulsaydı diyorum. Altyapısı zaten var. Bence olmalıydı. Sen ne diyorsun? Eksikliğini hissediyor musun? Mesela Tabii ki. sonuçta buna bir araba değil, akıllı cihaz diyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Sadece Nisan ayındaki sipariş edilen araçlarda ve Mayıs ayına sarkanlarda bu ücretli. Geri kalanlarda ücretsiz. Zaten 2023 yılındaki alınan araçların hepsinde yüklü, ücretsiz bir şekilde veriliyor. Sadece 2 aylık dönemdeki satılan araçlarda 30 bin liralık bir ücreti var. Olması gereken bir özellik. Olması gereken bir özellik. Yani şunu da mesela, niye be abi? Ben mesela 2 tıkla şöyle 130, 140, 150 atmam lazım yani. Öyle olmuyor. Uzun yolu da şöyle özetleyeyim size. Bazı güvenlik ekipmanlarından dolayı adaptif hız sabitleme ve şerit ortalama sistemi gibi eksikleri var. Keşke olmasaydı. Fakat sürüşü zevkli, uzun yolda da konforlu, oldukça sessiz, sınıf standartlarında bir sessizliğe sahip. Ne çok sessiz ne de gürültü alıyor kesinlikle diyemem. İyi bir ses yalıtımı var arkadaşlar. Ne yakmışız? Ondan da bahsedelim mi? 10 saat 34 dakikada buradaki seyahatin bilgisinde 18.9 yakmış. İyi bir değer. Bizim test verimize gelelim. Şarjdan itibaren 22.9 yakmış. Çekimler dahil olduğu için biraz fazla. Güncel sürüş 23 kWh. Bence bu da normal. Zaten performansı da kullandık. Çekimlerden dolayı da fazla yaktırdık. Araba bekledi. Bence bu değer de iyi. 218 beygir, 350 Nm'da torkumuz var. Gayet yeterli. Bir de arkadan itişli. O da ayrı güzel olmuş. Maksimum 185 km gördük zaten öyle olduğunu. Batarya 88.5 kW. AC'den 22 kW'la şarj edebiliyoruz. Ama her modelde bu böyle değil. Opsiyon bu. AC ile 11 kW'la şarj ettiğimizde %20'den %80'e 6 saatte geliyor yaklaşık olarak. DC'de eğer bulabilirseniz 180 kW'lık bir şarj aleti %20'den %80'e 28 dakikada geliyor. Tüketim olarak fabrika verisi 19.1 vermiş.
genelde 19, 20, 21 maksimum kullanıcıların elde ettiği değerler. Şehir içinde ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok az yakacaktır. Menzili 523 kilometre veriyor. Sen ne yaptın menzil olarak? Şehir içinde 550'leri gördüm. Çok güzel. Şehir dışında 400-410 kilometre gidiyor ama klima açık. 120 kilometre hızlarla giderseniz 400 kilometre 400 ortalama kilometre. veriyor. 400 kilometre sonunda bataryan kaç oluyor? 0 mı oluyor? %20'de şarj ediyorum ben. %20'de şarj ediyorsun. Evet. Çok iyi bir değer. Bataryanın, %20'nin altına çok düşmemeye gayret gösteriyorum. bataryanın büyük olması büyük avantaj. Renk seçeneklerinden bahsedelim. Bu aracın rengi Anadolu olarak geçiyor. Gemlik, Ayder, Pamukkale, Kula, Kapadokya ve Oltuva. Otomatik park özelliğimiz yok. Kullanıcılarda açılır cam tavan beklentisi var. Kamp modunda gündüz ledleri açık kalıyor dediler. Öyle bir sıkıntı var mı? Araçta ısı pompası yok. Videonun sonlarında bunu söylüyoruz ama keşke olsaydı. Olmadığı için işte kış zamanı biraz daha fazla menzil düşüyor. Kışın genelde 350 kilometreye kadar düşüyor uzun yol menzili. Şehir içinde 400-420 kilometreye kadar düşüyor. Servisler biraz yetersiz olarak genelde kullanıcılar yorum yazmış. Herhangi bir işin olmadı herhalde senin serviste. Olmadı. Yani Sonra olduğu herhangi zaman bir arızamız olmadı. Olduğu zaman mutlaka randevu al. 1.5 yazılım güncellemesiyle zaten çok iyi bir yere geldi araç. V2L Vehicle to Load, yani aracınızla mesela gittiniz kamp yapıyorsunuz, çay demleyemezsiniz, kahve demleyemezsiniz. Lastik Lassa, fakat siz de gördünüz, bence iyi bir lastik. Problem bu konuda. Yazılımları olarak alabiliyorsun değil mi şu anda servise gitmeden? Bazı yazılımları servis çağırıyor. 1.5 yüklü olmayanlar Evet. servis yüklüyor. Çünkü kamera değişimi gibi yapılması gereken bazı işlemler var. 2-2,5 saat içerisinde yüklenip tekrardan teslim ediyorlar. Ama artık küçük yazılım güncellemeleri otomatik olarak geliyor arabaya. Evet, geliyor. Bu güzel. Yani insanların beklentisi yazılım sorunlarının giderilmesi olarak not almış. Arkadaşlar benim aldığım notlar bunlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tüketimimiz 22.6'ya düştü. Toparlamak gerekirse bence bu aracın en büyük eksiği ADAS sistemlerini standart olarak sunulmaması. Kardeşim, eklemek istediğin bir şey var mı? Dediğiniz gibi aracın aslında üzerindeki bulunan donanımların kaldırılmasıyla alakalı sıkıntıları var. Yani Evet. otomatik park asistanı bu araçta yok. İstesem de alamıyorum. ADAS sistemi yok, ücretli. Başka da konforlu bir araç. Sen bu araca kaç günde alıştın kullanmaya? İçerisindeki ekranların, alttaki ekranın kullanımı bir hafta içerisinde insan alışıyor. Biraz bir Çok alışma kolay süreci geliyor. var, Yani değil diğer mi? araçlar gibi çalıştır git bir araç değil. En azından içerisine oturduğunuzda 1-2 dakikalık bir zaman ihtiyacı oluyor. Bu da zamanla alışıyorsun. Peki uzun yolda mesela şarj ettin mi? Kaç kilowatt saatle veriyor? Turgo genelde 180 kWh şarj ettiğini söylüyor ama bu araç 100 kWh 110 üzerine kilowatt. çıkmadı. Ha? Çıkmadı. Yanınıza İşte ekstra ikinci bir araç gelirse bu Düşüyor. 80-90'a kadar düşüyor. %20, %80 şarj ediyorum. Bu da ortalama 25-30 dakikada aracı %20'den %80'e getiriyor. Sen şarjlarını bu arada evde yapıyorsun, kendin yapıyorsun. Evet, evde Ondan da biraz bahset. binamızda 3 fazlı giriş var. Kendi sigortamdan 380 kWh'lik enerjiyle 22 kWh dönüştürücü şarj aleti aldım. Tamam. Bu da ortalama %20'den %80, 3 saatle 3,5 saat arasında şarjı evden yapmış olurum. Maliyet 5.000 lira kombinasyon kutusu dediğimiz bir içerisinde sigorta panellerinin olduğu kombinasyon kutusu var. 5 küsür bin lirada 32 metre 5x6'lık bir kablo aldım. 10.000 liralık bir tesisat işlemi oldu. Tamam. 20.000 liralık Kons marka şarj aleti. Tamam. Toplarsak 30.000 liralık bir şarj istasyonu kurulabiliyor. 30 bin liraya şarj istasyonu kurmuş oldum. Peki faturan ne kadar arttı? Fatura 400 civarı geliyor eve. Evet. Şu an 800-900 arasında geliyor. İyi, gayet güzel. Ayda Aylık en fazla ortalaman ne kadar? 2 kez şarj ediyorum. Ya. Evet, 2 kez şarj ediyorum. Ayda 2 defa, Çünkü çok iyi. 800 kilometre bir ayda yapamadığım için Güzel. ayda 2 kez şarja bağlıyorum. Evde şarj ediyorsan zaten çok daha ucuza geliyor. Dışarıda Evet. şarj 3 katı falan herhalde değil mi? 3-4 katı. Dışarıda 11 lira 82 kuruş. 12 lira. 12 lira diyebilirim. Evde 1 kWh saati 2.89'da en son. Belirli bir kWh saati geçerseniz bu 2'ye Tabii. çıkıyor. Artıyor o zaman Yıllık fiyat. da 5000 kWh saati geçerseniz bu faturanız 2'ye katlanıyor. 2'ye katlanıyor. Yani bunları takip etmemiz gerekiyor. Takip etmek gerekiyor. Ama yine evde şarj etmek her zaman çok uygun. Çok teşekkür ederim senin de vermiş olduğun bilgiler için. Sen olmasaydın ben bu kadar detaylı güzel bir test çekemezdim kesinlikle.
Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kıvanç da gördü. Abi ne kadar çok emek veriyorsun, ne kadar çok uğraşıyorsun dedi. Saat kaçta başlamıştık Kıvanç çekime? 10 gibi başladık. 10 gibi başladık. Saat şu an 2.30 arkadaşlar. Daha bitireceğiz. Bunun daha editleri vesairesi. Bir günde biter mi abi diyor. Dedim ne bir günü ya. Bir günde mümkün değil, bitmiyor. Birkaç günümü alıyor arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmayayım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.